Merhaba. Bugün Oyuncu Gezgin kanalı için özel bir video çekmek istedik. Bugünkü konumuz çölyak. Benim de bu konuyla ilgili özellikle çok merak ettiğim sorularım olduğu bir konuyu seçtik. Arkadaşım Sevi. Bugün ona bazı sorularımız olacak. İşe gidip geliyorsun. Babası da işe gidiyor. Çocuklarla babaanne ilgileniyor diye biliyorum. Babaanne bu süreçte nasıl idare etmeyi, neler yemeleri gerektiği, bileyim ne yemekler hazırlaması gerektiği, en azından etrafındaki komşuları olur, okuldaki arkadaşları olur, nelere dikkat etmesi gerektiğini falan nasıl öğrendi? Aslında benim yani kayınvalidem ya da annem bu konuda hiç düşünemiyorum yani onlara nasıl bunları eğitebilirim. Aman çocuğumun eksik kalmasın böreğini yesin. Olmaz işte bir yerleri şişer falan diye ağzını tıkıştırırlardı çünkü. Çok zor bir iş yapmış babaanne. Başta farklı geldi çünkü hiç duymadığı bir şeydi. Ama sonra da bizimle birlikte öğrendi. Hatta bizden daha çok düşkün. Ben yemek konusunda yetenekli değilim. Hı. Yeteneksizim diye direkt söyleyebilirim. O sağ olsun ısrarla deniyor. Bazen glutensiz unla bir şeyler yapmak, tutturmak çok zor. Yılmadan deniyor, bir şeyler yapıyor. Aman çağlarım bunu da yesinler, aman bunun tadına da baksınlar diye. Bir şekilde de diyeti takip ediyor. Özellikle çok dikkat ediyor. Glutenli bir yiyecekle glutensiz olan yiyeceklerin karışmaması konusunda, çocukların beslenmesi konusunda gerçekten hakkını ödeyemem. İnanılmaz titizlikle onlara emek sarf ediyor. Babaanneyi tebrik ederim. Gerçekten çok Teşekkür zor bir iş ediyoruz. yapıyor. Peki ikizlerin ablası gluten hassasiyeti falan yok. O Yok, nasıl baş edebiliyor? Yaş farkı da çok fazla değil. Onun için farklı bir sınav çünkü bu. Ablalık konusunu, glutene hassasiyeti, karşılığında bir şey yeme, içme, bu durumları nasıl idare edebiliyor? O da küçük yani. bilinçli ablalık görevini sonuna kadar yerine getiriyor. Bundan sıklıkla yediği şeylerin reklamını yapmamasını istiyor. Çünkü yemek yemeyi seven bir çocuk. Bu dürüm de çok güzelmiş falan diye diyemiyor çocuğum. Ama çok bilinçli. O da etiket okuyor, kardeşlerini yönlendiriyor. Şu çıkmış yeni glutensiz bir şey, kardeşlerimi alalım bunu deneyelim. Yeni bugün mozaik pasta denedi glutensiz kardeşleri için. Kendi yapıyor. Kendi yaptı. Çabaları var, çok güzel. Kesinlikle. Dolayısıyla çok süper bir abla. Yani şu dünyada tanıdığım en iyi abla diyebilirim. Tebrik ederim. Buradan tebrik ediyorum. Sezgi bir tane. Sezgi, buradan seni tebrik ederim. Bravo. Başka büyük bir sorun daha var diyebilirim. Çünkü glutensiz beslenmenin çok ciddi bir maliyeti var. Siz bu konuda özellikle ne yapıyorsunuz? Yani 2 tane çocuğunuz, ikisi için de gıda bulmak çok zor ve glutensiz gıdaya ulaşmak ayrı bir sorunken bunun maliyeti, ücretleri ne durumda? Yani nasıl baş edebiliyorsunuz onu? Pahalı. Pahalı. Yani en son 5 paket çubuk krakere 750 lira verdim diye isyan ettim. Bu çubuk kraker sadece. Eskiden 5-10 liraya aldığımız bir çubuk kraker ama glutensiz olduğu zaman fiyatlar çok değişiyor. Mesela günlük ekmek fiyatları 100 lira civarında. Bizim aldığımız markanın. Evet, uygun başka çeşitleri de var. Ya da şöyle söyleyeyim, makarna 250 lira. Tarihe özellikle dikkat edelim, videonun tarihine. Şimdi ekmek ne kadar? 100 lira şu an. Ekmek 100 lira. 10 dilim ekmek 100 lira. Evet. Simit falan alıyorsunuz. Ne kadar? Glutensiz 3 tane simit 380 lira civarında falan yanlış hatırlamıyorsam. Peki yani bunun için bisküviydi, başka tam gıdalar neler var? Onlar da işte 100 lira, 200 lira civarında başlıyor. İşte örnek veriyorum, çok bilinen bir markanın işte Choco Prens diye bisküvileri var. Bunun biz glutensiz versiyonunu aldığımız en son 280 liraydı. 280 maliyete bakın. Yani hani siz en azından annesi babası çalışan ne bileyim belli bir geliri olan insanlarsınız. Evet. Peki glutensiz beslenme üzerine siz de duyuyorsunuzdur derneklerde falan bunlara ulaşamayan, zorluklar çeken, maddi sıkıntısı olan ya da en azından bilinçlenme sıkıntısı olanların hikayelerinden bahsediyorlar mı? Ya da karşılaşıyorsunuzdur. Bir şey yapılabiliyor mu bu konuda? Şöyle derneğimiz sağ olsun belediyelerle iletişime geçiyor. Farklı kuruluşlarla iletişime geçiyor ve bölgede yaşayan kişilere yardım paketleri ulaştırabiliyor. Bizim belediyemizde de aynı şekilde çalışmalar var. Biz ne yapıyoruz? Bize ulaşan, hemen tüketemeyeceğimiz fazla olan gıdaları dernek aracılığıyla birbirimizle paylaşıyoruz. Deprem zamanı deprem bölgesine yoğun bir şekilde yardım paketleri ulaştırılıyor. Peki hani anne baba siz çalışıyorsunuz. Bu şekilde bu glutensiz gıdalara ulaşabilme imkanınız var maddi olarak. Ulaşamayanlar, maddi gücü imkanı olmayanlar ya da bilinçlenemeyenler, bu bilinçlenmesi için bilgi edinebilecekleri derneklerin çalışmaları nedir, nasıldır? Belediyelerle anlaşma yapıyor derneklerimiz. Özellikle o bölgede yaşayan çölyaklılara zaman zaman işte gıda paketleri verdirebiliyorlar. Onun için organize etmiş oluyor. Çölyak derneklerin etkisi çok fazla oluyor. Özellikle belediyelerle, diğer devlet kurumlarıyla iletişime geçerek bölgelerinde yaşayan çölyaklı ailelere destek paketlerinin verilmesini sağlayabiliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de halk ekmekleri de bazı ürünler bulunabiliyor. Özellikle eskiden beri var olan glutensiz un, ekmek vesaire bulunabiliyor ama benim söylediğim ekmek fiyatı biraz bizim çocuklarımızın yiyebileceği, beslenmelerine koyabileceğim bir tık daha iyi bir ürün. Ama bunun dışında biraz da olsa artık bulunabiliyor bu ürünler. Güzel. Dernek, özellikle dernek çatısı altında işte mesela ben ulaşamayan kişiler için ya da bağış verebileceği yerler var mı? Yani hesap numaraları olabilir. İşte şuradan yardımcı olabilirsiniz ya da kayıtlı aileler var. Bu kayıtlı ailelere birebir ulaşabilirsiniz diyeceğiniz falan imkanlarımız var mı?
İhtiyaç sahibi bazı çölyak aileler derneğe ulaşabiliyor. Deprem zamanı özellikle bu konuda çalışmaları oldu. Şimdi stoklu çalışıyoruz biz. Glutensiz beslenen aileler şöyle ki ben indirimde glutensiz bir ürün bulduğum zaman bir tane iki tane almıyorum. 5-6 tane alıyorum. Ve hepsini tüketemeyeceğim zaman elimde fazla olan ürünleri ben derneğe verebiliyorum. Onlar ihtiyacı olan farklı ailelere ulaştırabiliyorlar. Aynı şekilde elinde başka fazla olan ürün olan arkadaşlar da bunu dernekle paylaşıp ihtiyacı olan kişilere ulaştırılmasını sağlıyorlar. Peki hani glutensiz tamam beslenebileceğimiz yerler var. Özellikle kafeler, restoranlar falan görebiliyoruz. Buna ne kadar güvenebiliyorsunuz? Yani çünkü ben tamam çocuğumda çölyak var. O yüzden glutensiz gıda adı altında herhangi bir kafeye gittim. Bir cheesecake yemek istiyorum ya da başka bir şey. Nasıl güveneceğim? Nasıl emin olacağım? Özellikle glutensiz dendiği zaman bunun bir ihtiyaçtan mı yoksa ihtiyaç değil de bir daha çok kişisel tercihten dolayı mı glutensiz beslenme olduğu önemli. Şimdi bazı yerler evet diyor bizim diyor glutensiz şu ürünümüz var diyor. Ama gluteniyle birlikte aynı yerde pişiyor veya yağda kızartılıyor. Bu çapraz bulaş riskinden dolayı sağlıklı olmuyor. Özellikle çölyak hastaları için bu sağlıklı değil. Sizin yaşadığınız herhangi bir durum olmuş muydu bu konuyla? Yaşadığımız birebir olay olmadı çünkü gittiğimiz zaman mutlaka sorguluyoruz. İşte yediğimiz belli başlı birkaç yer var. Özellikle sadece glutensiz üretim yapan veya glutensiz ürünü üretirken ona özgü kap, kaçak, işte fırın vesaire kullanan yerleri tercih ediyoruz. İnsanlar bu konuda biraz çünkü hani glutensiz deyince ekmek koymadık yiyebilirsiniz gibi düşünüyor ama bu Evet. çölyak açısından bu şekilde değil. Çünkü en ufak bir çay kaşığı ucuyla bile gluten teması oradaki diyeti bozabiliyor. Tabii yani ben mesela Genellikle glutensiz mekanların çoğu zaten çölyaklı olanlar çoğunlukla. Evet farklı yani normal yiyenler, alerjisi olmayanlar da bu tip yerleri yapıyorlar ama ağırlıklı olarak zaten bu tip yerlere yönelenler kendileri ulaşamadıkları şeyleri üreterek elleri alışmış ve bunları insanlarla paylaşmayı tercih eden kişiler olduğu için normalde o mekanlara zaten glutenle herhangi bir şey girmiyor. Çoğunlukla böyle tabii ki. O yüzden biraz daha rahat. anladım. Ben şöyle şüphelenirdim. Hani herhangi bir bulaş durumu da olabiliyor ve buna da dikkat etmeniz gerektiği için. Yani aşçı doğru bir şekilde ayarlar, müdür bu konuda çok hassastır, işte durum vardır ama onun aynı bilinçte değildir. Hani orada bir bulaş olabilir mi? Ben bir keresinde şunu sormuştum. Onu aslında sırasıyla. Mesela bir alışveriş yaptığımız bir yer var. Hatta bu glutensiz alışverişleri yaptığımızda. Oradaki çalışanların bir kısmı, ya büyük bir kısmı şey değil, çölyaklı değiller. Herhangi bir hassasiyet diyor. Bunlara şey sormuştu. Siz de hayır demişti. Nasıl yapıyorsunuz dediğimizde biz hiç kesinlikle buradayım şey yapmayacağız. Yani buraya getirmiyoruz. Ya buradaki ürünleri tüketiyoruz ya da gidip dışarıda iyi. Ondan sonra buraya getiriyoruz. Tabii. Çünkü genelde bu tip dükkanların, mekanların içerisinde glutenli herhangi bir şeyin girmesi yasak. Yani eğer glutenli üretim yapan yani standart bir restoran, kafe vesaire gibi bir yerde sana alternatif olarak sunulan bir glutensiz seçenek sunmuyorsa o mekana zaten glutenli olabilecek ya da bulaş riski oluşturabilecek herhangi bir şey sokmuyor. Peki sizce bunun denetimi falan da muhakkak vardır. Restoran, kafeler denetleniyor. Bu denetimle ilgili ne seviyedeyiz biz sizce hani ülkece? Alerjen tabloları hani sadece gluten açısından söylemiyorum çok gerideyiz. Yani Gerideyiz. normalde menüde süt alerjisi olan insanlar var. Onun dışında farklı fındık, fıstık alerjisi olan insanlar var. Bunları da belirtilmesi lazım ama ben bir restorana gidip alerjen tablonuz var mı dediğim zaman sanki böyle hani uzayın haritası istemişim gibi yaklaşabiliyorlar. Ben ilk yazıyordum mesela. Normalde bunu veriyor Tabii. olmaları gerekiyor. Zor. Ama Gerideyiz. bizim daha çok şikayetçi olduğumuz bir videosunda da bunu çektiğimizde gösterdim. Daha çok şikayetçi olduğumuz. Aslında herhangi bir yerde rahatça ulaşabileceğimiz en önemli ürünlerden bir tanesi patates kızartması. Yani sadece patates ve tuzla yapılan, yağın içerisinde kızartılan bir üründen bahsediyoruz. Ve bizim için en kolay ulaşabilecek bir şey. Yani içine herhangi bir katma yapmalı. Ama bunun içinde patates kızartmasının içinde krokanlı ya da paneli ürünlerin pişirmesi bir yana soğan halkası gibi. Bir yerde şey duydum. Mantıyı onun içine pişirmişler. Aynı Ondan sonra yani. zaten hiçbir şey yapamadım. Evet. Bu da farklı bir tecrübeydi. Evet. Özellikle bu alışveriş merkezlerinde falan buna çok dikkat etmezler. Değil mi? O bölgedeki Evet. fast food yerleri. Anlıyorum. Hassas bir konu. Bu çok önemli ve hassas bir konu. Ben de dahil olmak üzere eminim birçok insan bu sözleri daha yeni duyuyor. Yeni anlamaya çalışıyor. O yüzden özellikle bu konuyla ilgili bir farkındalık, hassasiyet, bu tarz sıkıntıları yaşayan insanlar ne düşünüyor, ne ediyor, ne yapılabilir? Siz tecrübelerinizi diğer insanlara aktarmanız falan çok kıymetli. Peki, az önce sorduğum gibi çocuklar okula gidiyor. Okulda diğer arkadaşları var. Veliler var. Öğretmenler var. Dağıtılan yiyecek. Okulda evet. Okulda İkramda dağıtılan bulunmak yiyecekler seven. var. Ben okuldan hatırlıyorum ve ben çocuğumun okulundan da biliyorum. İşte kek dağıtırlar. İşte bir veli bir şey getirir. Sanki hayrına dağıtıyormuş gibi bir şeyler dağıtılır falan. Zor. Siz belki kontrol alanınızın dışında olan yerlerde nasıl hallediyorsunuz bu işi? Daha ilk merhaba bizim çocuklarımız şöyle yaklıyoruz. Sonra bunun ne anlama geldiğini. Çok 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 önemli bir şekilde her seferinde ne olur herhangi bir yiyecek göndermeden önce, herhangi bir yiyecek dağıtmadan önce bize bilgisini verin. Çünkü biz de hani yanına onun eşdeğerini, glutensiz versiyonunu koyabilelim istiyorum. Çünkü
Beslenme sıkıntı. Herkes yanında bir şeyler getiriyor. Sen de biliyorsun arkadaşından Tabii. onunla bununla değiş tokuş yapmak seviyorlar. Özeniyorlar. Önce velileri uyarıyoruz ama tabii bazen de eve geliyor, ne diyor, işte arkadaşım diyor şu keki getirdi diyor mesela diyor. Tamam diyorum, hani üzülme, ben de sana şimdi kek veririm diyorum. Veya çok bilinçli veliler var. Hani diyor ki o zaman diyor söyleyin diyor, ben de gideyim diyor glutensiz alayım diyor. Hepsine glutensiz vereyim diyor. Bizim buradaki en büyük kuvvetimiz aslında Ezgi ve Özge. Bunlar kendileri kuvvetli bilinçliler. Bu konuda onlara da bu desteği sağlayan kişi abla Sezgi. Sezgi kendi öğrendiği, bu süreçte kardeşleri büyürken kendi öğrendiği bilinci kardeşlerine aktardı ve kardeşleri de bu konuda çok hassas davranıyorlar. Mesela sen de herhangi bir şekilde bir ürün verdiğinde, bir şey verdiğinde eğer emin değillerse ona o ürünü alıp koşturup anne babaya götürüyorlar. Ya kendileri içeriklerini okumaya çalışıyorlar. Evet. Okuma yazmaları da var. Ya da illa hiç emin değillerse direkt reddediyorlar. Bravo. Yani küçük bir anekdot, bunu da alalım, ablam yerdi eve getirdikleri de oluyor bazen. Şey mi dağıtmışlardı, bir konu var. Onlara vermiyorlar. Diyorlar ki hani siz ne bu ilgili? Yo diyor, ver diyor. Biz götürürüz ablam ya onu diyor. Alıyorlar çantaya götürüyorlar ablalarına. Bravo. Bilinçli. Kardeş dayanışması. Bravo, bravo. Okulda işte mesela bir arkadaşının doğum günü falan kutlanıyordur. Biz bunları yaşadık çünkü okulda. Muhakkak oluyordur. Benim oğlumun doğum günü için ben okula pasta getirmiştim. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Çocuklara özel pasta dışarıdan getirmiyorsunuzdur ya da takibini yapıyor musunuz? Hani hangi öğrencinin ne zaman doğum günü var? Bizimkinin doğum günü için özellikle şunu yapalım. Ne yapıyorsunuz? Şöyle velilerden rica ediyoruz. Herhangi bir yiyecek göndermeden önce ne olur bize haber verin diyorum. Çünkü ben de hani örnek veriyorum. Çikolatalıysa pasta, glutensiz minik çikolatalı bir pasta gönderebilirim. Veya hani hiçbir şey yoksa o an glutensiz kek gönderebilirim. Veya yiyeceği glutensiz bir çikolata gönderebilirim. Misafirliğe gitmeden önce ya da doğum günlerine gitmeden önce ne ikram edeceksiniz diye soruyorum. Hatta böyle utana sıkıla. Onlar da sağ olsunlar söylüyorlar. Ben de yanımda olabildiğince yakın, muadil, glutensiz yiyecekler götürmeye çalışıyorum. Çünkü ben bu konuya uzağım ve eminim izleyenlerde de arasında da çok fazla uzak olanlar var. Böyle böyle öğreniyoruz. Böyle böyle çevremizde dikkat etmemiz gereken, sadece gluten için değil, işte başka hassasiyetleri olanlar için daha böyle dikkatli davranmamız gerektiği, özellikle çocuklar konusunda daha hassas olmamız gerektiğini böyle öğreniyoruz. Biz de öğreniyoruz. Biraz da ne yiyebildiklerinden konuşalım istedim. Çünkü hep ne yiyemediklerinden konuştuk. Evet. Eğer ki içeceklerin içerisinde bir tahıl ürünü yoksa, Hı hı. malt bir ürün değilse, çünkü arpa da glutenli bir ürün, bir sıkıntı yok. Süt ürünlerinde eğer ki bir süt alerjisi yoksa, ki çok şükür bizimkilerde yok, süt ürünlerinde bir sıkıntı yok. Yoğurt, süt, peynir, bunları çok rahatlıkla tüketebiliyorlar. Et ürünlerinde bir sıkıntı yok. Özellikle sadece bir etse içinde hani tuz ve karabiber, hani unlu bir ürün çekilmeyen bir yerden alındıysa onda da bir sıkıntı yok. Tavuk ürünlerinde keza, sebze meyvede herhangi bir kısıtlama yok. Sebzeyi normal buharda haşlama, yani un değmemiş. Bu kaşık bile sokulmamış belki. Evet, Şekil. yumurta da aynı şekilde bir sıkıntı yok. Patates kızartması bizim hayat kurtarıcımız. Temiz bir yağda kızartıldıysa onda bir sıkıntı yok. Kuru yemiş, çiğ ise, normal hani evde kırdığım bir cevizse, fındıksa bunda bir sıkıntı yok. Dışarıda alındıysa yıkamaya özen gösteriyor. Kavrulmuş ürünlerde un olmaması gerekiyor. Sadece tuzla, hani bilindik temiz bir yerde, yani temizlerken glutensiz bir alanda yapıldıysa onu tüketebiliyorlar. Dernekte de bizim bazı arkadaşlarımız işte çok sık ulaşılabilen ürünlerin glutensizlik testini yaptırabiliyor. Tabii bu tercihe bağlı. Biz içinde gluten olmayıp hani gluten içerebilir. Çünkü yasal olarak bunu üreticiler yazmak zorunda. Eğer ki o Evet. fabrikada glutenli bir ürün üretiliyorsa ya da o hatta üretiliyorsa, içinde olmasa dahil gluten alerjenlerinde gluten içerebilir diye yazıyorlar. Ürünün çeşidine göre zaman zaman bunu kullanıyoruz. Bizim senelik kontrollerimiz var. Hı hı. Orada bu antikorlarımızın değişip değişmediği durumuna göre diyette de değişiklikler yapabiliyoruz. Bu konuyla ilgili sizin de tecrübeleriniz varsa ya da sorularınız varsa muhakkak yorumlara yazın, olur mu? Ve yetişebileceğimiz, anlatabileceğimiz ne varsa muhakkak size dönüş yapacağız. Ben burada hemen araya gireyim. Bunlar bizim yaşadığımız deneyimlerde, çölyakla bizim yaşadıklarımızda. Herkesin farklı bir tecrübesi olabilir. Onları da yorumda paylaşsın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmuyorum.